Saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da bugüne kadar aşı olabilme imkanı olan davet gönderilenlerin sadece %53'ü 2 doz aşısını oldu. %62'si ise sadece tek doz aşı oldu. Saygıdeğer izleyicilerimiz, tablo bize şunu gösteriyor. Almanya'da nüfusun yaklaşık %50'si aşı olmak istemiyor. Bu nedenle aşılama merkezlerinin pek çoğunun kapatıldığı, aşılama merkezlerin bir kısmının ise günde sadece birkaç kişiye aşı yaptığı yönünde de bilgiler haber merkezimize ulaşmaya devam ediyor. Ancak ülkenin aşıya yaklaşım politikasına baktığımızda devlet herkesin bir şekilde aşılanmasını istiyor. 2 doz, şimdi 3 doz, 4 doz vesaire gibi pek çok tartışma var. Devletin genel politikası herkesin aşı olması. Şimdi bununla ilgili olarak da şu anda bu aşılama oranını nasıl %95'lere, %98'lere çıkartırız diye çok ciddi bir tartışma durumu söz konusu. Federal Meclis'te bu konu gündeme getiriliyor. Hatta koronavirüsten kurtulmanın en kolay ve ucuz yolu olarak ise aşı olanlara 1000 euro bonus, yani bir hediye çeki verilmesi durumu da şu anda Berlin'de Federal Meclis'te tartışılan konular arasında. Bakalım detaylar neler? Ülke nüfusunun 4 katı aşısı olan Almanya'da insanlar aşı yaptırmıyor. Almanya şimdi aşı olana 1000 euro hediye çeki vermenin telaşında. Evet değerli izleyicilerimiz, maalesef şöyle bir tablo var. Bir diğer önemli noktada, hani buna baktığımızda insanların pek çoğu bu rakamlara göre güvenmiyor. Güven sorunu var. Yani biz şu aşılar şöyle böyle demiyoruz. Bilim insanı değiliz biz. Yani doktor değiliz, hekim değiliz. Bu doktorların yapmış olduğu açıklamalar ve sizlerin vereceği kararla ilgili bir şey. Yine bazı izleyicilerimiz soruyor. Diyor ki olalım mı olmayalım mı? Arkadaşlar, bunun kararını ben veremem. Ben kendimle ilgili karar verebilirim sadece. Bunun kararını kişinin kendisi vermesi gerekir. Zaten yayıncılık etiği açısından benim böyle bir şey söylemem de kesinlikle doğru değil. Ben gazeteciyim, doktor değilim ya da bu aşıyı bulan kişi değilim. Sıradan bir insanım ben. Hal böyle olunca bu sorularınıza cevap verebilmem gibi bir durum söz konusu değil. Almanya'da 119 milyon BioNTech, 78 milyon Moderna, 56,3 milyon AstraZeneca ve 36,7 milyon Johnson & Johnson aşısı bulunuyor. Şu anda ülkede nüfusun 4 katı kadar aşı var. Bu sayı daha da artacak ve yeni aşılarla ileride 1 milyar doza kadar çıkabilecek. Şimdi bakın, bunun anlamı şu aslında. 1 milyar doz bedava değil bu aşılar. Baktığımızda şöyle bir durum söz konusu. Herkesi en az 4 doz aşı yapmak istiyorlar. Anlaşılan bu. Rakamlar bu çünkü. 1 milyar doz aşı arkadaşlar. Korkunç bir rakam, korkunç bir maliyet. Bunun taşınması, saklanması, vurdurulması hepsi para bunların arkadaşlar. Yani 1 milyar dozu hiç kimse havadan atmıyor. Bu kadar aşıyı birileri bedava da vermiyor. Hal böyle olunca devletler kasalarından ciddi miktarda bir parayı buraya ayırıyorlar. Ve diyorlar ki bizim bu işten kurtulmamızın tek bir yolu var: insanların aşı olması. Ama değerli izleyicilerimiz, ülke nüfusunun yaklaşık %50'si aşı oldu, davet gönderilenlerin geri kalan kısmı olmadı. Neden olmadığının araştırılması gerekiyor. Buna bakılması gerekiyor. Şimdi aşı olmayanlara değerli izleyicilerimiz 1000 euro para verilmesi masaya yatırılmış durumda. Rakamlar, yani bu aşılanma oranları bu noktada kalırsa önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir açıklama ben bekliyorum. Şunu söyleyebilirsiniz: yaklaşık 40 milyon kişiye 1000'er euro verilir mi diyebilirsiniz. Arkadaşlar, hükümetin politikası bu. Bu işten kurtuluş olarak bunu görüyorsa bunu verirler.
Ha yok biz bu işi açma, kapama, kısıtlamalar vesaire bunları devam ettirelim diyorsalar vermezler. 1000 euroyu alıp takla atarak, uçarak aşılama merkezine gidecek milyonlarca insan var. Önemli olan para diyenler çok. Bunu kabul edelim. Hiç alınmaca yok. Doğruya doğru. Şimdi bu aşılama oranlarını arttırmak için Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer bir uygulama yapıldı. 500'er dolar para verildi. Bununla ilgili olarak da eğer 1000'er euro para verilirse Almanya'daki aşılama oranının %90'a çıkacağı öngörülüyor. Bununla ilgili üniversiteden bir açıklama var. Bir üniversite bununla ilgili çalışma yapmış, insanların psikolojik tavırlarını merak etmiş ve insanlara sormuş. Demiş ki 1000 euro alırsan aşı olur musun? Evet, %90'ı aşı olabilirim ya da aşı olmayı tekrar gözden geçirebilirim, düşünebilirim demiş. Yine Almanya'da Duisburg şehrinde bir aşılama ekibinin hamburger ve cipsli etkinliği yararlı oldu. Yüzlerce kişi bedava yiyecek almak için o gün aşı kuyruğuna girdi. Bu durum farklı projeleri de gündeme getirdi. Düşük aşılama rakamları sonbaharda birçok kişinin birçok haktan yararlanamaması demek. Yani yeni kısıtlamalar gelecek. Diyecekler ki aşı olmayanlara şunu yapamazsın, şuraya gidemezsin, şunu yapmak zorundasın yoksa senin işine son veririz gibi haberler gelmeye başlayacak. Bunlarla beraber yani aşı olmayanları sıkıştırıp üzerine bir de para verdiğin zaman ülkenin nüfusunun yaklaşık %90'ının aşılanması bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Şimdi yine sucuk ızgara etkisini gösterdi ve sadece bir merkezde o gün beklenenin 2 katı aşı yapıldı. Nürnberg'de aşı olana kahve ve pasta sözü ya da yerine 2 euroluk hediye çeki verildi. Bu da aşılamayı arttırdı. Almanya şimdi yeni kampanyalar düşünüyor deniliyor haberde. Şimdi bakın 2 euro hediye çeki veriyorlar. Aşılanma sayısı artıyorsa 1000 euro hediye çeki verilirse sanıyorum takla atarak uçarak gidenlerin sayısı artacaktır. 1000 euro iyi para. Dünyanın her yerinde iyi para. Hal böyle olunca hükümet vatandaşlarının aşılama oranını arttırmak için bu yola girebilir mi? Girebilir. Çünkü şu anda bakın değerli izleyicilerimiz bana soracak olursanız insanların güvenmediği açık bir şekilde ortada. Aşılar çıkmadan önce ne diyorlardı? Bu işin çözümü diyorlardı. %90 koruyuculuk özelliği var diyorlardı vesaire diyorlardı. Aşılar piyasaya çıktıktan sonra görüyoruz ki bu açıklamalar yok. İnsanlar yapılan açıklamalarla tatmin olmuyorlar. Güvenmiyorlar. Çünkü daha önce aşı sıkıntısı vardı. Şu anda açıklanan rakamlara göre Almanya nüfusunun 4 katı oranında aşı mevcut. Buna rağmen yani aşının olmasına rağmen aşı merkezleri kapatılıyor. Kapasitelerinin çok çok altında çalışıyor. Çünkü insanlar gidip aşı olmuyorlar. 1000 euro verildiğinde bana soracak olursanız Almanya 3-4 ay gibi kısa bir sürede nüfusunun evet %90'ını aşılar. Görünen tablo bu değerli izleyicilerimiz. Çünkü paradan başka şu anda bana soracak olursanız bu %53 olan aşılama oranını arttırmayacak hiçbir güç yok. İnsanlar olmuyorlar. Aşı var, aşılama merkezleri var, bedava ama gitmiyorlar. Para bir tetik görevi, bir doping görevi görecektir diye ben de düşünüyorum değerli izleyicilerimiz. Parayı alırsın, almazsın, gidersin, gitmezsin, olursun, olmazsın. Bu yine bizi izleyen siz değerli izleyicilerimizin vereceği karar. Benim değil. 1000 euro özellikle dar gelirli alt kesim gelir olarak alt kesimde bulunanlar için büyük para. Eminim ki bugüne kadar gitmekte imtina edenler aşı olmayanların çok büyük bir kısmı eğer 1000 euroyu alır cebine koyarsa uçarak bu aşılama merkezinin kapısını çalacaktır. Selamun aleyküm ben geldim. Ben zaten aşı olacaktım ama işte kısmet olmadı deyip 1000 euroyu cebe koyup ondan sonra sabaha kadar bana aşı vur diyenler olacaktır. Şimdi zaten biliyorsunuz 3. doz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 konuşuluyor. Hadi bakalım diyecekler. Bana aşıyı vur diyenlerin sayısı artacaktır. Saygıdeğer izleyicilerimiz Almanya'da aşı olmayanları
köşeye sıkıştırma yöntemleri tek tek hayata geçiyor. Şimdi bir son dakika gelişmesi haber merkezimize geldi. Bu gelişme şu. Korona testleri biliyorsunuz ücretsiz. Bu testlerden artık ücret alınacak. Kimlerden alınacak? Aşı olmayanlardan alınacak. Yani aşı olmayanlara diyorlar ki aşı olmuyor musun kardeşim sen? Test mi yaptıracaksın? Kafanda şüphe mi var? Hasta mısın? Koronadan mı şüpheleniyorsun? O zaman para vereceksin diyorlar. Bakalım gelişmenin detayları neler? Almanya'da korona aşısı olmayanların test ücretlerini kendi cebinden ödeyecekleri açıklandı. Bild gazetesinde konuyla ilgili yer alan habere göre federal hükümet Ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere yeni bir uygulamayı hayata geçirecek. Federal Maliye Bakanı ve Bavyera Eyalet Başbakanı bu konuyla ilgili olarak şimdiye kadar ücretsiz yapılan korona testleri aşısı olmayanlar için ücret geçerli olacak açıklamasını yaptı. Yeni uygulamaya göre aşı zorunluluğu bulunmayan gençler dışında aşı yaptırmamış herkes PCR ve hızlı test ücretlerini kendi ceplerinden ödeyecekler. Yine değerli izleyicilerimiz söz konusu test ücretlerinin PCR için 50-60 euro civarında, hızlı testin ise 10 euro civarında olması bekleniyor. Şimdi bakın saygıdeğer izleyicilerimiz, Almanya'da bildiğiniz üzere pek çok Avrupa ülkesinde marketlerde bu hızlı testler, antijen testleri denilen hızlı testler satılmaya başlandı. Satılıyor da zaten uzun bir zamandır. İnsanlar beşli set halinde satılan bu testlere yaklaşık 23-24 euro civarında bir para ödüyor. Ve şu anda pek çok markette zaten yok satıyor. Yani insanlar hücum etmiş vaziyetteler. Baktığımızda işin ekonomik boyutunun gerçekten önüne geçilemez bir şey olduğunu görüyoruz. Korkunç paralar. Sanki markette ekmek satıyormuş gibi insanlar hücum ediyorlar. Düşünsenize beşli test bir ailede eğer 4-5 kişi yaşıyorsa bunlardan 4-5 tane alıyorlar. Bir hafta, 10 gün, 15 gün ya da bir ay kullanıyorlar. Bakıyorlar, test yapıyorlar. Bir de psikolojik bir durum. Acaba burnu aksa insan diyor ki acaba ben korona mı oldum diyor. Dur bir test yapayım diyor. O dur bir test yapayım diyor. Peynir ekmek gibi tüketiliyor. Şimdi dev bir ekonomi. Bir de işin içerisinde değerli izleyicilerimiz aşı olmayanlara ücretli bir şekilde bu testlerin yapılacağı haberi çıktı. Önümüzdeki günlerde de hayata geçecek. Bu artık kesin bir şekilde ortada. Bakın o zaman insanlar yine aşı olmaya gidecekler. Bu dertten kurtulalım diyecekler ve aşı olmaya gidecekler. Almanya'da federal hükümetin vatandaşlar için ücretsiz olan hızlı koronavirüs testlerine şimdiye kadar yaklaşık 4 milyar euro ödeme yaptığı belirtildi. 4 milyar euro. Tabii ne yapıyorlar? Devlet de bu parayı ödemek istemiyor. 4 milyar euro iyi para. Federal Sosyal Sigorta Dairesi verilerine dayanarak yapılan açıklamaya göre hükümet tarafından laboratuvar harcamaları için 782 milyon, hızlı testlerde kullanılan temel malzemelere 1 milyar 84 milyon, daha çok eczaneler üzerinden yürütülen test uygulamaları için 1 milyar 75 milyon euro ödeme yapıldı. Ayrıca çeşitli yardım kuruluşlarında yapılan testler için de 74 milyon euro harcamada bulunan federal hükümetin toplamda 3,7 milyar civarında olan test maliyetinin tamamını üstlendiği ifade edildi. Test masraflarının olağanüstü artması üzerine federal hükümet başta aşı olmayanlar olmak üzere Ekim ayından itibaren ücretli hale getirmeye karar verdi. Hükümetin kararına göre sosyal yardım kurumları testleri ücretli yapma yerine vatandaşları aşılar konusunda daha duyarlı olmaya davet eden kampanyalara ağırlık verilmesi istendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sosyal Yardım Kurumları Birliği Başkanı aşı olma imkanı olmayan ve STİKO tarafından aşı önerisi bulunmayan kişilere ücretsiz aşıların, testlerin devam etmesi istendi. Yani değerli izleyicilerimiz durum şu. Vakalar artıyor. Testler artıyor doğal olarak çünkü vakalar arttığında paralel olarak yapılan testler de artıyor. Devlet şunu söylüyor. Ne bize aşı parası ödetin ne de test parası ödetin diyorlar. İkinci level'a geçilirse bu miktarlar harcamalar artarsa aşılama oranı da
bir şekilde yükselmezse şunu söyleyecekler. Diyecekler ki kardeşim biz bu paraları ödemiyoruz. Bu açıklama zaten bu. Yani Ekim ayı itibariyle testler, aşı olmazsan paralı. Aşı olursan sorun yok diyor. Çünkü devletin genel politikası herkesin aşılanması. İnsanları aşılamaya teşvik ediyorlar. Aşılar paralı olur mu? Bana soracak olursanız olmaz. Eğer aşıları paralı yaparsalar hiçbir Allah'ın kulu gidip aşı olmaz. Çünkü mevcut şartlar içerisinde şu anda Almanya'da tek doz aşı olanlar %67, çift doz aşı olanlar %53. Yani rakam %53'te kaldı. Bir de bunu kalkıp sen paralı yaparsan tabii ki hiç kimse aşı olmayacak.